Merhaba arkadaşlar, Mehtap'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün elmalı turta yapacağız. Çok güzel bir tarif. Hemen hamurumuzun malzemelerine geçelim. 5 bardak unumuz var. 2 kaşık yoğurdumuz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 1 çay bardağı pudra şekerimiz var. 1 yumurtamız, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de margarinimiz var. Hamurumuzun malzemesi bunlar. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, elmalı turtamızın da iç malzemesini söyleyelim. 3 tane iri boy elmamız var. 1 çay bardağı ceviz içimiz var. 1 tatlı kaşığı tarçın, 3 yemek kaşığı da toz şekerimiz var. Evet, 3 tane elmamızı rendeledik. Tavamızda koyduk. Bir güzel kavuracağız bunu. Yavaş yavaş orta ateşte kavuruyoruz. 3 yemek kaşığı olan şekerimizi de atalım içine. Şöyle. Bu şekilde kavuruyoruz. Elmalarımız suyunu verecek, daha sonra çekecek. O zamana kadar kavuracağız. Evet, elmalarımız oldu, piştiler. Şimdi diğer malzemelerimizi atacağız. Ondan sonra soğumaya bırakacağız. Bir tatlı kaşığı tarçınımız var. Onu atıyoruz. Karıştırıyoruz bir güzel. Çok güzel bir tarif oluyor. Hepinize tavsiye ederim. Ben ceviz, bir çay bardağı ceviz içi dedim ama bunun olması şart değil. Sadece tarçın, elma, şekerle de olabilir. İsteyen ceviz katabilir. Yani cevizin olması şart değil. Evinizde yoksa sadece diğer malzemelerle de yapabilirsiniz. Hamurumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir paket margarinimizi koyduk. Bir çay bardağı sıvı yağımız. 2 kaşık yoğurdumuz. Yemek kaşığı. 1 adet yumurtamız. Pudra şekerimizi daha sonra veririz. Yavaş yavaş unumuzu koymaya başlıyoruz. Yavaş yavaş verelim. Çektikçe verelim. Çünkü unun markasına göre değişiyor. Daha fazla da koyabiliriz. Hamurun kıvamına göre ayarlayacağız onu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi malzemelerimizden bu şekilde bir hamur çıktı. Hamurumuz çok güzel. Tam kurabiyelik oldu. Harika bir hamurumuz oldu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, hamurumuzu hazırladık. 6 eşit parçaya böldük. Şimdi kurabiyelerimizi yapmaya başlayacağız. Bu şekilde bardaklar şekil verebilirsiniz hamurunuza. Evet arkadaşlar, turtalarımızın, kurabiyelerimizin şeklini de verdik. Tepsiye yerleştirdik. Bu hamurdan 2 tepsi çıkıyor. Şimdi fırına vereceğiz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar, elmalı kurabiyemiz fırından çıktı. 180 derece fırınımızda pişirdik. Çok güzel oldu, çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Hepinize afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerde buluşmak üzere. İyi günler.